Tekrardan merhaba. Şu an Prag Havalimanı'ndayız. Giriş işlemlerimizi beklediğimizden çok daha hızlı tamamladık. Yeni nesil pasaport kontrol makineleri sayesinde hem parmak izimizi okutup hem de pasaportumuzu saniyeler içinde taratarak vakit kaybetmeden geçiş yaptık. Bavullarımızı aldıktan sonra rotamız şehir merkezine giden servisler. Çıkışta hemen göze çarpan sarı bilet makineleri var. Buradan ihtiyacınıza göre günlük, 2 günlük hatta 3 günlük sınırsız ulaşım kartları alabiliyorsunuz. Küçük bir tüyo. Bu biletleri uygulama üzerinden alırsanız çok daha pratik ve biraz daha indirimli olabiliyor. Biz tercihimizi uygulamadan yana kullandık. Ama makineleri de sizin için görüntülemek istedim. Yani eksi birler falan deyince ciddi anlamda korktum. Şu an aslında üstüm ince, daha kalın şeyler getirdim. Ama baktığımda üşüyor musun dersen üşümüyorum. Biraz önce soğuk değil demiştim ilk çıktığımda. Ama gerçekten üşümeye başladık. Otobüsümüze 4 dakika kaldı. Umarım çok üşümeden otobüsümüz gelir. Hava soğuk. Şubat ayındayız. Tabii Prag'ın tam soğuk olduğu dönemler. Bayağı soğuk olduğu dönemler hatta. Bakalım ama güzel geçeceğine eminim. Umarım çok güzel bir son. Havalimanından şehir merkezine ulaştıktan sonra tramvaya binip otelimize geldik. Konumu oldukça merkezi. Birçok tarihi noktaya yürüyerek ulaşmak mümkün. Şimdi gelin otel odamıza birlikte göz atalım. Biz çok memnun kaldık, gönül rahatlığıyla tavsiye ederiz. Otelimizde güzelce dinlendikten sonra Prag'daki ikinci günümüze şehrin en popüler kahvaltı duraklarından biri olan Eska'da başladık. Çok yüksek puanlı ve popüler bir yer olduğu için beklentimiz de bir hayli yüksekti. Ancak deneyimimiz biraz şaşırtıcı oldu. Dürüst olmam gerekirse burası bizim için biraz hayal kırıklığı oldu. Çok sıra bekleyebiliyorsunuz ve o kadar beklemeye gerçekten değiyor mu emin değilim. Tabaklar çok doyurucu olmamasına rağmen fiyatlar ortalamanın biraz üzerinde. Ama haklarını teslim etmem gereken bir nokta var. Ekşi mayalı ekmekleri gerçekten çok lezzetli. Merkezde başka bir kafeye gidecektik sıcak çikolata içmek için ama o tarafa doğru yol alırken bir kafe diye bir yere denk geldik ve sıcak çikolatalarını içiyoruz. Çok beğendik, çok güzel. Bir de şöyle bir tatlı aldım. Daha önce Prag'da böyle ballı bu tarz bir tatlı yemiştim. Ondan diye düşünüp aldım. Merak ediyorum nasıl tadı.
Güzel, güzel. Sabah gittiğimiz, kahvaltı yaptığımız yer bizi memnun etmemişti. Ama burası güzel çıktı. Tavsiye ederiz. Sıcak çikolatalarımızı içip enerjimizi topladıktan sonra merkeze doğru yol almaya devam ettik. Prag'ın bu bölgesindeki o küçük, şirin konsept dükkanlarına bayılıyorum. Her biri ayrı bir hikaye anlatıyor gibi. Pero mira, Dani, esto sí te gusta. Ve işte o meşhur durak. Prag'a gelip de o canlı renkleriyle içimizi açan emaye bardakları ve demlikleri görmeden dönmek olmaz. Buranın benim için anlamı çok büyük. Tam 10 yıl önce Prag'a ilk geldiğimde buradan kendime küçük bir hatıra almıştım. Bugün sadece o günleri yad etmek ve bu görsel şöleni sizinle paylaşmak için içeri giriyoruz. Şekerliklerden demliklere kadar her şey o kadar tatlı ki insan hepsini evine götürmek istiyor. Prag maceramızda şimdi şehrin gerçek ruhuna dokunuyoruz. Eskişehir Meydanı, Old Town. Dünyanın hala çalışan en eski astronomik saati olan bu kule, her saat başı ziyaretçilerine unutulmaz bir görsel şölen sunuyor. Kulenin hemen karşısında ise gotik mimarisiyle göğe yükselen Tin Kilisesi tüm heybetiyle bizleri selamlıyor. Zamanın sadece ölçülmediği, adeta sahnelendiği bir anın içindeyiz. Prag Astronomik Saati, Orta Çağ'dan günümüze ulaşan ve her detayıyla bir hikaye anlatan eşsiz bir mekanizma. Bu mekanik şaheseri 3 ana bölümle anlamak mümkün. Birinci bölüm en tepedeki astronomik kadran. Burası tam bir gökyüzü haritası. Güneşin ve ayın konumunu, hatta eski Bohemya zamanını buradan okuyabiliyorsunuz. Arka plandaki renkler ise günün evrelerini, maviden siyaha, aydınlıktan karanlığa geçişi temsil ediyor. Hemen altında daha dünyevi olan takvim diski bizi karşılıyor. Burada Prag'ın günlük hayatına dokunuyoruz. Her ayın hasat veya tarım gibi o dönemin tipik yaşamının zarif resimlerle tasvir edildiğini göreceksiniz. Ve tabii ki herkesin heyecanla beklediği o an. Hareketli figürler. Her saat başı gerçekleşen bu gösteride elindeki kum saatini çeviren iskelet bize ölümün kaçınılmazlığını hatırlatıyor. Açgözlülük ve kibir gibi insani zaafları temsil eden figürlerin ardından 12 havari pencerelerden geçiyor ve gösteri bir horozun ötüşüyle son buluyor. Kısacası bu saat gökyüzünü, yılı ve insan hayatını simgesel bir şekilde anlatan çok katmanlı bir hikaye anlatıcısı.
ortasında duruyoruz ve gözlerimiz istemsizce o iki kuleye takılıyor. Evet, Tin Kilisesi'nin kulelerinden bahsediyorum. İlk bakışta aynı gibi. Ama biraz dikkat edince fark ediyorsun. Biri daha güçlü duruyor, diğeri daha zarif. Yüzyıllar önce bu kilise inşa edilirken zaman akıp gitmiş, ustalar değişmiş, eller değişmiş ve ortaya kusursuz bir simetri değil, karakteri olan bir yapı çıkmış. İşte belki de bu yüzden insanlar bu kulelere bir hikaye yakıştırmış. Adem ve Havva. Biri daha geniş, daha güçlü, diğeri daha ince, daha narin. Gerçek mi yoksa sadece bir efsane mi? Bunu kimse tam olarak bilmiyor. Ama kesin olan bir şey var. Bu kulelere her baktığında Orta Çağ efsanesi insanın gözünde tekrar canlanıyor. Prag'ın o güzel sokaklarında yürürken karşımıza şehrin popüler duraklarından bira müzesi çıkıyor. İçeriye dalmadan vitrinine ve atmosferine dışarıdan şöyle bir göz atıp adımlarımıza devam ediyoruz. Bugün Prag sokaklarında gerçekten çok yürüdük. Hava o kadar soğuktu ki kamerayı kapattığımız anlarda ısınmak için bulduğumuz her sıcak köşeye sığınmak zorunda kaldık. Akşam yemeğimizi yemek için ise merkezde yer alan İtalyan restoran Olivanera'ya geldik. Makarnamızı ve pizzamızı yedik ve günü burada tamamladık. Üçüncü günümüze bembeyaz bir Prag görüntüsüyle başladık. Yılbaşı ağaçları gibi olmuş. Şehir merkezinin tam ortasında yer alan Fransisken bahçesinden geçiyoruz. Burası yıllar önce keşişlerin sebze ve şifalı otlar yetiştirdiği eski bir manastır bahçesiymiş. Günümüzde ise Praglıların biraz nefes almak, sakinleşmek ve şehrin temposundan uzaklaşmak için geldiği huzurlu bir kaçış noktası olmuş. Kışın karlar altında büyüleyici bir görünüme sahip olan bu bahçe, yaz aylarında güllerle kaplanan kemerleriyle adeta masalsı bir parka dönüşüyor. Bahçenin tam ortasında ise bizi bahar perileri heykelleri karşılıyor. 1992 yılında yapılan bu bronz figürler rüzgarla birlikte dans ediyormuş hissi veriyor. Şehrin merkezine doğru ilerlerken rotamızda çok sevdiğimiz bir kahvaltı durağı var. Pol. Aslında birçok farklı ülkede karşımıza çıkan ve her zaman aynı lezzeti bulabildiğimiz bir yer burası.
Polin o meşhur dışı çıtır, içi yumuşacık kruvasanlarından ve taze sandviçlerinden yiyerek güne güzel bir başlangıç yaptık. Güzel bir kahvaltının ardından kendimizi hemen Prag'ın o büyüleyici sokaklarına attık. Şehrin kalbine doğru ilerlerken ara sokaklarda karşımıza çıkan o küçük, karakteristik dükkanlar ve seyyar satıcılar bizi her seferinde duraksatıyor. Bizim için her seyahatin bir klasiği, olmazsa olmaz bir ritüelimiz var. Bu renkli tezgahların arasında dolaşırken o çok sevdiğimiz magnetlere bakmadan geçemedik. Burada böyle dilenen insanları görüyoruz. Normalde hani oturarak dilenilir ya, öyle alışmışız. Burada böyle bir secdeye yatar gibi dileniyorlar. Bir çekelim dedik ama uyandı sanırım, görüyor. Yani öyle bir enteresan bir şey. Ben şöyle durayım. Ama burada mis gibi böyle kar yağıyor. Bu arada mis gibi diyorum ama donuyoruz. Çok soğuk. İnanılmaz soğuk. Yani iliklerimize kadar üşüyoruz. Gerçekten hani derler ya, iliklerime kadar dondum diye. Dün onu yaşadık. Bugün daha sıkı giyindik. Ben 2 tane çorap giyindim. Böyle köklü çorap. Bir tane normal çorap giydim. Yani ayağımda şu an 3 tane çorap var aşağı tarafta. Onun dışında içinde de kat kat giyindik. Bugün bir tık daha iyiyiz. Dün daha soğuktu. Ama eldivenlerim bende iş görmüyor. Bir saat sonra falan kilitleniyorum. O yüzden bir yere gidiyorsak mutlaka mağazalara giriyoruz, ısınıyoruz, tekrar çıkıp dolaşıyoruz. Bu şekilde geçecek gezimin. Onu anladık. Görüntü harika ama değil mi? Bu arada şapkamı da takıyorum. Bunu takıyorum normalde. Ama artık boğuluyorum bazen. Çıkartıyorum. Bere de aldım. Bereyi de takıyorum. Ama böyle hani saçları yapıştırıyor. Böyle bir kaşıntı oluyor. O beni rahatsız ettiği için ara ara böyle çıkartıyorum. Hani donuyorsun ama neden beren yok diyebilir arkadaşlar. O yüzden bunu da belirtmek istedim. Sıcak çikolata içmeye gidiyoruz. Burada çok güzel bir mekan varmış. Sıcak çikolataları da ünlüymüş. Gideceğiz, böyle biraz içimiz ısınsın. Merak ettik sıcak çikolatasını da. Burada yani yemek konusunda böyle çok memnun kaldığımız bir yer olmadı. Burası sıcak çikolatalarıyla ünlüymüş. Deneyelim bakalım nasıl. Çok üşüdük. Hak ettik bunu. Soğuklar da rahat istiyorum. Nasıl? Bence şurası güzel. Evet, birazdan sıcak çikolatası da gösteriyoruz. Pastaları da güzel gözüküyor. Bakalım mı beraber? Pastaları çok güzel. Sıcak çikolatanın yanında biraz ağır olabilir diye düşünmüştüm ama bunları görünce vazgeçtim. Bence burada yiyelim. Kaledeki yerde de yemek istiyordum. Orada da bir tatlıcı var ama çok güzel. Karot tek diyor.
Enteresan geldi. Ya hepsini var ya denemek istiyorum. Enteresan bir şey oldu. Ama şundan kesin alalım. Bir tane bundan alalım. Ee, Eğer böyle çok bizi baymazsa başka bir şey daha deneriz. Evet, sıcak çikolatamız geldi. Deneyelim bakalım. Ben sütlü sıcak çikolata istedim. Üzerine de fındık aromalı krema istedim. Bu çok güzelmiş. Hemen şuraya dokun sıkayım. Bakalım tadına. Şu an almadım tadını. Kremadan dolayı. Ben biraz korktum. Kakaosunu daha şey istedim ya. Sütlü. Yoğun kakaolu istemedim. O yüzden seninki gibi durmuyor. Sanki seninkisi daha başarılı gibi geliyor ama şuradan tekrardan böyle bir yok çok lezzetli. Sıcaklığı nasıl? Sıcaklığı gayet iyi. Krema soğuk olduğu için o ilk sıcaklık şeyini alamadı. Ama gayet güzel. Bu aralar tadına da döktüm. Bence güzel. Beğendim. Beğendim. Ama böyle benim için böyle içmek daha mantıklı olacak. Bu arada kekin de tadına bakayım. Merak ettim. Şöyle bir alayım. Çok başarılı. Harika. Çok başarılı. Bence sıcak çikolatada senin seçimin daha mantıklı. Bu da çok güzel. Bir tadına Ama bak kaşıkla. hafif. Kendi kaşığım mı? Kendi kaşığına bak. Aha. Seninkinin de tadına bakmış olayım. Of, seninkisi harika gözüküyor sanırım. Yani içtikten sonra. Ama biraz acı. Tabii karıştırmadan aldım. Direkt çikolatasından aldım. %72 bu. %72, benimkisi %36 idi sanırım. Benimkisi %36. Ahmet'in %72. Yani hafif seviyorsanız evet benimki daha mantıklı. Ben çok sert çikolatayı içemiyorum yani veya yiyemiyorum. Bitter çikolata da yiyemiyorum. Sen de bir dene bakalım. Aa harika. Toz ama burada kahve var. Ben toz kakao istiyorum. Bunlar da güzel gözüküyor. Süt oranını yazmışlar ya. Süt oranı değil mi o? Çok enteresan. Bak kahve var. %100. Evet, %100. Aynen. Biz santilerden aldığımızı bitiremedik. Onlar da kahve. Uganda. Bundan alalım. Evet, bir tane alalım bundan. Çok merak ettim. %100 hiç görmemiştik sanki değil mi? Hatırlamıyorum. %100. Gördün Evet, mü? çok nadir bulabiliyorsun. Evet, %100. Uganda bir de. Wow. Tamam, bundan alalım. Bu da %90. Kahveler ve çikolatalar var. Bakalım. Prag Kalesi'ne gidiyoruz şimdi.
Tramvaya binip şehri yukarıdan görmek için Prag Kalesi'ne gidiyoruz. Tramvaydan gördüğümüz manzarayı sizinle paylaşmak istedim. Şehrin içinden geçip yavaş yavaş yukarı çıkıyoruz. Birazdan kaleye varacağız. Metroya binmiştik. Şimdi metrodan, hatta tramvay mı oluyor bu? Tramvayda indik. Kaleye yürüyeceğiz. Ne kadar yolumuz var? Bir 500-600 metre var. Ama Birazcık gidiyor. yürüyüş çıkacağız, değil mi? Evet. Şu yolu gideceğiz işte. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ayaklarımıza kuvvet. Keyifli. Yani karda böyle rahatsız etmiyor insanı. Yumuşak yumuşak yağıyor. Çok güzel. Kaleye doğru ilerleyelim bence. Burada biraz keyif yaptık. Oynadık. Prag'da adım başı gördüğünüz dükkanlarda bu tatlılar satılıyor. Biz de bugün yiyeceğiz. Ben 10 yıl önce Prag'a geldiğimde hiç çekici gelmemişti ama sırf denemek için yiyeceğim. Çok şekerli sevmiyorum çünkü. Her tarafta ya. Nereye giderseniz gidin bu tatlılar var. Bayağı yanmaya başladı. Daha da hızlanıyor. Bak, Хотите на кофе, то можем Evet. tam kardan adam olacak. Bu arada yine şu dilencilik tarzı dikkatimi çekti. Bu Prag'da bu şekilde dileniliyor. Ben onu anladım. Herkes böyle secde yapar gibi dileniyor. Güzel görüntü. Harika. Prag karlar altında. How here's could a mountain exist for louder to be free? Simon, could a man to message a brutality? Evet, geliyoruz kaleye. Yeah, yeah.
Kalenin oradaki yemek yeri. Gir istiyorsan. Tatlılarına bakın. Daha yeni sıcak çikolata içtik. Tatlımızı yedik. Zaten sabah kahvaltısında da tatlı, kruvasanlı bir şeyler yedik. İçinde böyle tatlı vardı. Ben şu an tatlı asla yiyemem. Ama bence bir konu. Öyle yemeyeceğim. Sadece çekeceğim. Ya hiç canım istemiyor. Hiç istemeyeceğim. Hadi bakalım. Bayağı güzel gözüküyor. Keşke böyle acıksak dolaştığımızda ve yesek. Bu arada hepsi birbirinden güzel gözüküyor. Prag Kalesi'ne geldik. Daha doğrusu burası bir kompleks. Dünyanın en eski antik kale komplekslerinden biri. Arkamda katedrali var. Avluları, bahçeleri, sarayları, kalesi. Devasal büyük bir alan ve burası Prag'ın kalbi. Mutlaka Prag'a gelirseniz, yolunuz düşerse burayı görmeniz gerekiyor bence. Gerçekten güzel bir yer. Tamamen Prag'ın o masalsı dokusunu burada görebilirsiniz. Sivri kulelerin ve kemerlerin çevresinde dışarı doğru uzanan taş hayvan figürleri aslında sadece süs amaçlı yapılmadı. Yağmur sularını yapının dışına taşımak için kullanılan bir drenaj sistemiydi. O dönemde insanlar ayrıca bu yaratıkların kötü ruhları uzak tuttuğuna inanıyordu. Bu yüzden figürler genellikle korkutucu yüzler şeklinde tasarlanmıştı. Gotik mimarinin o ihtişamlı yapısını burada çok iyi görüyoruz. Hristiyanlıkta gotik mimari Tanrı'ya ne kadar yakın olursak o kadar iyi mantığıyla çok büyük devasal binalar yapıyorlar. Ve bu gotik mimari böyle kilise binaları, katedraller devasal, uzun yani gökyüzüne doğru bir yapı şeklinde ilerliyor. Hadi çıkalım. 287 basamak. Oo, o kısmı kötüymüş. Emin misin? O basamaklar beni düşündürdü şimdi. Thank you. Buraya çıkıyoruz. Bir kişi 400 kron ödedik. Hadi bakalım. Evet, hadi çıkalım.
Dinlenince. Nasıldı? Zor. Acayip yorucu. But I'm higher than you. But I'm higher than you. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Herkes ona bakıyor, merak ediyor. Haydi git güle güle, uğurlar olsun. Ellerin boş kalmasın. Misketle dolsun. Karla dolsun. Uydurdum. Karla dolsun. Çocukken ben mektup almayı ve mektup göndermeyi çok severdim. Postaneleri çok seviyorum. Geçmişi çok seviyorum. O yaşattığı güzel sıcaklığı çok seviyorum. O yüzden buradaki bu posta binasını da sizlere bu şekilde göstermek istedim. Eski posta. Abimin muhteşem böyle bir pul koleksiyonu var. Eskiden defterlerin içerisinde defterler olurdu pullar için. Küçük küçük böyle koyardık. Sayfalarını çevirdikçe farklı farklı pulları görürdük. Çok güzeldi. Eskiden ne güzel detay vardı. Her şey o kadar önemli. Kaleden sevdiklerinize bir hatıra göndermek isterseniz buradaki postaneden kartpostal alıp hemen gönderebilirsiniz. Bence çok zarif ve unutulmayacak bir anı.
Kalesi haritası aslında tek bir ana hat üzerinden okunur. Girişten sonra soldan sağa ilerleyen avlular zinciri kalenin ana gezi rotasını oluşturur. Bu hattın merkezinde Aziz Vitus Katedrali yer alır ve referans noktasıdır. Hemen yanında eski Kraliyet Sarayı, birkaç adım ötede ise Aziz George Bazilikası bulunur. Sağ tarafa doğru ilerledikçe yapıların ölçeği küçülür ve altın yol başlar. Haritanın üst kısmı bahçelere, alt kısmı ise sergi alanları ve iç mekanlara ayrılmıştır. Katedralin kulesi de ayrıca işaretlidir ve manzara noktasıdır. Eklemek istediğim önemli bir detay daha var. Prag Kalesi için alınan biletler 2 gün geçerlidir. Ancak bu süre içinde her yapıya yalnızca bir kez giriş hakkı bulunur. St. Vitus Katedrali, Prag Kalesi'nin en önemli yapılarından biri. Gotik mimari tarzındaki bu katedralin yapımına 1344 yılında başlanmıştır. İnşaatı, savaşlar, ekonomik sorunlar ve farklı dönemlerde verilen aralar nedeniyle yaklaşık 600 yıl sürmüş ve yapı 1929 yılında tamamen tamamlanmıştır. Çek krallarının taç giyme törenleri burada yapılmış ve katedral bugün şehrin en önemli tarihi sembollerinden biri haline gelmiştir. All I need. More move to the left, more a little bit. Şubat'ta Prag bence zor yani gerçekten. İnsan üşüyünce, ya daha doğrusu ben üşüyerek gezmeyi seven bir insan değilim. Ben sıcak insanıyım. Çok zorluyor. Bu arada kale çok büyük. Buraya gelirseniz mutlaka sabah gelin bence. Öğleden sonra gelmeyin. Sabah bütün o kompleksin her tarafını dolaşmak istiyorsanız biletlerinizi alın ve teker teker hepsine girin. Katedrale girin, işte o altın yolun olduğu yere gidin, evlerin olduğu yere gidin. Kuleye çıkın, hepsini dolaşın. Müzelerin olduğu yerler keza onlar bence kesinlikle görülmesi gereken yerler. Ama bizim gibi böyle dar zamanınız varsa biz sadece kuleye çıkacağız. Şehri böyle tamamen tepeden görmek için diğerlerine ne yazık ki giremeyeceğiz. Bizim tavsiyemiz buraya erken gelip o biletleri alıp hepsine girmeniz. Burası güzel bir yer. Yemeyeceğiz dedik ama kalenin oradaki kafeye geldik. Bir tatlı yiyelim dedik. Çok merak ettik çünkü tatlıları. Şunu alttan kaldırsam daha mutlu olacağım ya. Plastik gibi bir şey var. Böyle armutu elimle şöyle yapacağım. Yani bir bıçak getirseymiş iyi olacakmış ama nasıl keseceğim ben bunu şimdi? Değil mi? Şöyle. İçindeki görüntüsü. Değişik. Aroması var, bakar mısın? Güzel. Güzel. Beğendim. İçinde armut tadı var değil mi? Armut aroması. Armut tadı çok almıyorum. Ama hoş ve güzel bir tadı var. Bu çok hafif. Çok beğendim. Enteresan, çok beğendim. Hiç şu an tatlı yiyebilecek durumda hissetmiyordum kendimi ama çok beğendim. Bakar mısın?
Hadi yiyelim, afiyet olsun bize. Biraz önce yediğimiz armutlu tatlı muhteşemdi. Bayıldım çünkü çok hafif, çok güzel bir aroması vardı. Diğer tatlıları da merak ettik. Bu da buranın geleneksel bir tatlısıymış. Güzel dediler. Hadi bir tane daha yiyelim, tadına bakalım dedik. Bakalım bu nasıl çıkacak. Şöyle hemen içini göstereyim. Çok merak ettim. Umarım armutlu gibi güzeldir. Güzel. Ama ben armutluyu daha çok beğendim. Neden? Güzel bu ama bunun o tatlı kısmı yoğun. Ben böyle daha hafif tatlıları seviyorum. Daha böyle fresh olması gerekiyor tadının. Bu Çikolatalı birazcık olduğu için. çikolatası, karamel var sanırım içinde. Güzel ama bu da güzel. Buranın bence tatlıların hepsi çok güzel. Hepsini yemek isterdim. Güzel. Kaleye gelirseniz buraya mutlaka uğrayın. İppa Kafe. Prag Kalesi'ne arkamda gördüğünüz muhteşem manzarayla veda ediyoruz. Çok güzel bir gezi oldu bizim için. Umarım siz de zevk almışsınızdır.